Evet arkadaşlar, bugün genelde çocukların çok sevdiği bir ürün yapacağız. Bugün pamuk şeker yapacağız. Evet, pamuk şeker. Sever miyiz? Sever miyiz Erhan'cığım? Çok. Ama ben öyle de severim. Onlar da benim şekerlerim. İzin almadan kullanacak mısın merak ediyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin şekerlerin mi? Çok özür dilerim ama hiç umurumda değil. Kullanacağız. Evet. Senin benim mi var Erhan'cığım? Bunlar hepimizin şekerleri. Elimizde böyle şekerler var. Neyse dur, malzemeleri söyleyelim önce. Malzemeler. Katı şeker, kase, mikrodalga fırın, pipet. Arkadaşlar, deneyimiz basit. Elimizde şekerler var. Bakın, akide şekerleri bunlar. Gördüğünüz gibi renkli renkli güzel şekerler. Şimdi ne yapacağım? Bu şekerlerimi mikrodalga fırınıma koyacağım. Sizin evinizde mikrodalga fırın yoksa normal fırında olur. Biraz daha zaman alır sadece erimesi. Amacımız şekerlerimizi böyle eriyik bir vaziyette bulmak, onları o hale dönüştürmek. Açtık kapağımızı. Oldukça basit. Buralar basit. Deneyin basit kısımları. Kapak açmak vesaire. İçeriye koyuyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Ve 30 saniye kadar mikrodalga fırının içerisine şekerimizi atıyoruz. Bu arada küp şekerle de olur arkadaşlar. Yani biz akide şekeri kullandık. Elimizde bu vardı. Siz küp şeker de kullanabilirsiniz. Şeker olsun yeter. O güzel. Bayağı erimiş. Evet arkadaşlar, şekerim eriyik vaziyette. Biraz sıcak ama deneyeceğim. Bakalım ne oluyor. Arkadaşlar, Spider-Man gibi. Bakın. Şöyle şunu alayım. Dur, şunu çıkartayım. Bak. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu aslında bir pamuk şeker. Biraz daha deneyeceğim. Biraz daha. Bayağı geldi bu sefer. Biraz daha, demek ki azıcık soğumasını bekleyin. Çok az. Arkadaşlar, pamuk şekerlerim gördüğünüz gibi, bakın bu yenebilir. Ama biz deney malzemelerini yemiyoruz. Şu yenebilir. Çünkü bu aslına bakarsanız şekerin sadece farklı bir formu. Evet. Biraz sanki kristallenmiş şekeri de anımsatmıyor değil. Daha önce biz hatırlarsanız direkt pamuk şeker makinesiyle pamuk şeker yapmıştık. Makine bende duruyor, yapıp yiyorum. Makineye de atmamış. Bu sefer makinasız yaptık. Kendimiz, kendi çabalarımızla yaptık arkadaşlar. Peki ne yapmış olduk arkadaşlar? Aslına bakarsanız sadece şekere yeni bir form kazandırdık. Şeker hala bildiğimiz o yediğimiz şeker aslında. Akide şekerlerimizi erittik. Ardından pipetin ucuna biraz şöyle bulayıp üfledik. Üfleyince ne oldu arkadaşlar? Şeker bakın sıvı hale geçti aslında form olarak. Fakat viskozitesi yüksek bir sıvı bu. Öyle alelade bir sıvı değil. Üflediğinizde kaybolacak. Bir anda yer değiştirecek bir sıvı değil. Viskozitesi yüksek bir sıvı. Viskozite neydi arkadaşlar? Sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç. Viskozitesi yüksek olan sıvılar öyle kolay kolay akıp gitmezler. Onların zaten sıvı olduğuyla alakalı da çeşitli şaibeler vardır. Örnek veriyorum, yoğurt mesela, ketçap mesela, diş macunu. Bunlar viskozitesi yüksek, akmaya karşı dirençli, öyle hemen akan şeyler değil. Ve ne oldu aslında? Formunu değiştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi viskozitesini biraz zorladık. Üfledik. Üfleyince bir anda soğudu. Çok sıcaktı. Çok sıcaktı arkadaşlar. Dikkat edin, bakın deney yaparken de evde de dikkat edin. Bardağımız sıcak olacak. Çok sıcaktı. Bir anda soğudu. Soğuyunca aslında bir formunu sıvıdan katıya doğru
çevirmiş oldu. Zaten o aldığınız pamuk şekerler de önce eritiliyor. Yani o dönen tezgahta diyeyim sadece aslına bakarsanız şeker ve gıda boyası var. Şekeri atıyorlar arkadaşlar. Gıda boyası ekliyorlar şekere. Şekeri ısıtıyorlar. O mekanizmanın içerisinde şeker ısınıyor ve eriyik hale geliyor. Daha sonrasında o dönmenin etkisiyle orada bir soğuma gerçekleşiyor. Bu şekilde böyle parçalar halinde yükseliyor oradan ve çubuğa sarılıp servis ediliyor. Evet, meseleyi anladıysak soruyu soruyorum. Sorun. Pamuk şekerin ince iplikler halinde oluşmasının temel nedeni nedir? A. Şekerin yüksek viskozitesi ve artan yüzey alanı sayesinde hızlı soğuması. B. Şekerin düşük viskozitesi ve yavaş soğuması. Şimdi arkadaşlar meseleyi öğrendiniz diye de her gün mikrodalgada şeker eritip kendinize pamuk şeker yapmayın. Çünkü şeker öyle çok da faydalı bir şey değil. Zararlı mı? Yani şimdi bu konu hakkında daha iyi bilenlere danışmak lazım. Fakat her şeyin fazlası zarar diye boşuna dememiş atalarımız. Çok da faydalı bir şey değil. Çünkü besin değeri açısından pamuk şeker düşük bir besin. Çok fazla şeker tüketmemek lazım. Yani dişleri çürütüyor, vücuda çok iyi etkileri yok. Şimdi arkadaşlar şekerin yani ne kadar kötü bir şey olduğunu burada saatlerce konuşmanın manası yok. Şeker çok böyle yani sevdiğimiz bir besin değil. Tamam tüketiliyor bir şekilde. Meyve şekeri var. İşte fruktoz, glikoz bunların hepsini konuştuk. Sakkaroz. Yani bunlar çok da böyle besin değeri yüksek şeyler değil. Tabii almak lazım. Beynin sonuçta yakıtı glikoz arkadaşlar ama yani nereden aldınız, nasıl aldınız çok önemli. Kesinlikle bunun kaynağı pamuk şekerdir diyemem. Şimdi formülünü öğrendik diye de her gün şeker kaynatıp kendinize pamuk şeker yapmayı verin canım. O kadar da değil. Yani besin değeri açısından düşük. Lif yok, protein yok. Sağlıklı bir karbonhidrat desen değil. Şimdi vücudun insülin direnciyle alakalı da çok büyük etkileri var. Bir anda glisemik indeksi çok yükseltiyor. Sonra bir açlık başlıyor. Açlık başlayınca yemek yiyorsunuz. Ben kendi kilo problemlerinden bahsediyorum şu anda. Farkında mısın? Yani bir süredir arkadaşlar kilo vermeye çalışıyorum ve şekerin en büyük düşmanım olduğu konusunda da hem fikrim kendimle. Çok fazla tüketmiyorum. Sütlaç getireyim mi? Sütlaç getirme. Az evvel içeride sütlaç vardı. Yemedim ki çok severim sütlaçı. Yemiyorum arkadaşlar. Hele bu saatlerde, akşam saatlerindeyiz. Tüketmemeye çalışıyorum. Teşekkürler. İlla mı şeker tüketeceksiniz? Karpuz yiyin arkadaşlar. Ne bileyim şeftali yiyin. Onu bile az yiyin diyorlar yani. Şeker çok iyi bir şey değil işin özü. Arkadaşlar peki şeker nasıl üretilir? Bu kristal yapı bildiğimiz sofra şekeri nasıl üretilir? Şeker pancarı ve şeker kamışından üretilir. Tropikal ve subtropikal iklimlerde yetişen şeker kamışı önce hasat edilir, kaynatılır. Daha sonra suyu sıkılır. Bu su kaynatılarak kristalleştirilir. Bildiğimiz sofra şekeri haline gelir. Ülkemizde yok. Çünkü biz tropikal ve subtropikal bir memleket değiliz. Ülkemizde yetişmiyor. Onun yerine şeker pancarı yetişiyor. Şeker pancarı da hemen hemen aynı yöntemlerle, şimdi detay veremeyeceğim çünkü çok hakim değilim bu konuya. Fakat kendisi de şeker açısından besin değeri yüksek bir yani şeker oranı yüksek bir besin maddesi. Yine buradan üretilen şekerleri kullanıyoruz. Bazı yerlerde mesela baklavacılarda falan glikoz şurubu kullanmıyoruz diye ibareler görürsünüz. Gerçek şeker kullanıyorlar. Yani bu şeker aslında bir pancardan elde edilen bir besin maddesinden, bir doğal maddeden elde edilen başka bir doğal madde. Baktığınız zaman sentetik bir şeyden bahsetmiyoruz yani. Dolayısıyla tüketilmesi çok zararlı bir şey değil gibi geliyor kulağa fakat ama tekrar geri döneyim. Çok fazla tüketilmesi zararlı. Ülkemizde şeker pancarından üretiliyor dedik. 26 Kasım 1926 Alpullu Şeker Fabrikası'nda ilk üretim yapılıyor arkadaşlar. Şeker pancarından sadece şeker de üretilmiyor arkadaşlar. Yem üretimi, bioetanol ve biyogaz üretimi de yapılıyor kendisinden. Bioetanol nedir diye merak edenler için söyleyeyim. Bitkilerden üretilen benzine ikame olarak düşünülen bir yakıt kendisi. Başta şeker pancarı olmak üzere mısır, buğday, patates gibi ürünlerden bioetanol elde edilip benzinle karıştırılarak kullanılıyor. Türkiye'de de
benzine bioetanol ekleniyor arkadaşlar. Benzine göre çevreci bir yakıt, şekerden yakıt olur mu? Animasyon videosunda da bu konudan bahsetmiştik. Linkini bırakıyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Tabii şeker pancarı üretilirken açık alanda üretiliyor arkadaşlar. Çünkü iklim, tarım şartları şeker pancarının geniş tarlalarda üretilmesi için uygun. Böyle olunca ne oluyor? Bu güzelim şeker pancarları da çeşitli yabani otların ve bazı zararlı haşerelerin etkisi altında kalıyor. Lekeleniyor, hastalanıyor. Çeşitli otlar, yabani otlar türüyor çevresinde. Diş otu, ballı baba, çatal otu, darıcan, düğme otu gibi garip garip yabani otlar, isimleri de yabani. Zavallı şeker pancarları be. Sağlıklı yetişmeleri, güçlenmeleri, verimlerinin artması, yabani otlardan kurtulmaları, hasta olmamaları, hasta olurlarsa da tedavileri için tarım çözümleri gerekir. BASF'nin bu konuda birden fazla çözümü var sağ olsun. İlk aklıma gelen Priaxor, şeker pancarlarında külleme, septorya ve pas hastalıkları gibi hastalıklara karşı mücadele ediyor. Şeker pancarını güçlendirerek uzun süreli, verimli ve kaliteli ürün performansı sağlıyor. Yine sana kocaman bir teşekkürler BASF. Evet, bu hafta da deneyimizin sonuna geldik. Şeker gibi bir deney yaptık. Pamuk şeker yaptık. Daha ne olsun? Daha ne kadar tatlı olabiliriz acaba? Yepyeni bir konuda, yeni bir deneyde görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşça kalın. Sende başka şeker var mı? Bende başka şeker yok. Yeme abi, bu şeker yeme diyoruz ya. Bir tane yiyecektim ama ya. Hani bana ayıracaktınız. Yeme tamam ya. Yeme baba. Şeker yeme ya.